İslam, Kürt coğrafyasına bir anda girmedi. Bir fetih anıyla başlamadı, bir emirle yayılmadı, bir gecede yerleşmedi. Bu topraklarda İslam'ın gelişi uzun bir sürece yayıldı. Ve bu süreç, önceki yüzyıllarda oluşmuş denge düzeninin üzerine eklendi. İslamiyet, Kürt coğrafyasına ulaştığında burada boş bir alan bulmadı. Persler geçmişti. Roma ve Bizans iz bırakmıştı. Yerel beylikler vardı. Yarı özerk düzenler vardı. Yani bu coğrafya, merkezlerle ilişki kurmayı bilen ama onlara tam teslim olmayan bir yaşam biçimine zaten sahipti. İslam'ın ilk teması şehirler üzerinden oldu. Ticaret yolları boyunca, merkezlerde, ovalarda. Çünkü yeni düzenler her zaman önce hareketin yoğun olduğu yerlerde kök salar. Dağlık alanlar ise daha temkinliydi. Bu temkin direnişten çok alışkanlıktı. Çünkü dağlarda her değişim zaman ister. İslamiyet'in Kürt coğrafyasındaki yayılışı iki yönlü ilerledi. Bir yanda siyasi ve askeri temaslar vardı. Diğer yanda ise gündelik hayatın içine sızan yavaş bir kabul süreci. Yeni inanç önce şehirlerde duyuldu. Yeni kavramlar önce pazarlarda konuşuldu. Yeni düzen önce merkezlerde kuruldu. Ama dağlara çıkması zaman aldı. Bu süreçte İslamiyet eski düzeni tamamen silmedi. Önce onunla yan yana durdu. Sonra yavaş yavaş yerini aldı. Bu yüzden Kürt coğrafyasında İslam keskin bir kopuş değil, bir eklemlenme olarak yaşandı. Eski alışkanlıklar bir gecede kaybolmadı. Yeni inanç onların üzerine katman katman eklendi. Bu durum İslam'ın Kürt coğrafyasında daha derin ve kalıcı olmasını sağladı. Çünkü bu topraklarda dayatılan şeyler uzun yaşamaz. Ama içselleştirilenler kalır. İslamiyet'in bu coğrafyada kabulü sadece inanç düzeyinde olmadı. Bir düşünce biçimi getirdi. Bir ahlak anlayışı getirdi. Bir ilim geleneği getirdi. Ve bu noktada Kürt coğrafyası pasif bir alıcı olmadı. Bu topraklardan çok sayıda alim çıktı. Fıkıh alanında, hadis alanında, tasavvuf alanında. İslam bu coğrafyada sadece öğrenilmedi, üretildi, yorumlandı, derinleştirildi. Bu yüzden Kürt coğrafyası İslam dünyasında sadece bir sınır hattı olarak kalmadı, bir ilim alanı haline geldi. İslamiyet'in gelişiyle birlikte yeni bir denge oluştu. Dil, dinle temas etti. Ama yok olmadı. Kürtçe, gündelik hayatın dili olarak yaşamaya devam etti. İlim dili olarak Arapça kullanıldı. Yönetim ve yazı dili olarak farklı diller bir arada var oldu. Bu çok dillilik, bir çatışma üretmedi. Bir denge yarattı. İslamiyet, Kürt kimliğini silmedi. Ama onu dönüştürdü. Bu dönüşüm bir yok oluş değil, bir yeniden şekillenmeydi. İnanç, coğrafyayla çatışmadı. Coğrafyaya uyum sağladı. Dağlarda yaşayan insanlar için İslam yeni bir ahlak çerçevesi sundu. Ama eski hayat bilgisini yok saymadı. Bu yüzden İslamiyet, Kürt coğrafyasında yabancı kalmadı. Zamanla İslam bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ama bu parça diğer parçaları yok etmedi. Bu süreç, ileride doğacak medrese kültürünün, alimlerin, mutasavvıfların zeminini hazırladı. Ama bu bir sonraki kısmın konusudur. Bu bölüm burada duruyor. Çünkü şimdi İslam'ın bu topraklarda nasıl bir ilim geleneği doğurduğunu, medreselerin nasıl şekillendiğini konuşma zamanı geliyor. İslam, Kürt coğrafyasında yerleştikçe yeni bir şey ortaya çıktı. Bu topraklar sadece inancı kabul eden bir alan olmadı. İnancı düşünen, yorumlayan ve aktaran bir merkez haline geldi. İslam dünyasında ilim tek bir yerde toplanmazdı. Bağdat vardı, Şam vardı, Kahire vardı. Ama dağlar da vardı. Ve Kürt coğrafyası bu ilim haritasının sessiz ama güçlü parçalarından biri oldu. Bu topraklardan çıkan alimler merkezlere gitmek zorunda kaldı. Çünkü ilim dolaşarak büyürdü. Kürt alimler Bağdat'ta ders verdi. Şam'da okudu. Mekke'de ilim halkalarına katıldı. Ama nerede olurlarsa olsunlar geldikleri yerin bilgisini yanlarında taşıdı. Bu bilgi sadece kitaptan gelmiyordu. Bir yaşam tecrübesinden geliyordu. Dağlarda büyüyen biri için ilim sadece bilgi değildi, ahlaktı, disiplindi, sabırdı. Bu yüzden Kürt alimler, İslam ilim geleneğinde sadece nakleden değil, derinleştiren kişiler olarak tanındı. Fıkıh alanında detaycıydılar. Çünkü hayat onlara detayın önemini öğretmişti. Hadis alanında titizdiler. Çünkü sözün insanlar arasında nasıl taşındığını biliyorlardı. Tasavvuf alanında ise bambaşka bir çizgi ortaya çıktı. Tasavvuf, Kürt coğrafyasında hızla karşılık buldu. Çünkü tasavvuf, gösterişten çok iç disipline dayanıyordu.
Dağ insanı için bu dil tanıdıktı. Az konuşmak, derin düşünmek, sessizce ilerlemek. Bu yüzden Kürt mutasavvıflar yüksek sesle çağırmadı. Onlar yaşayarak öğretti. Bir dergah sadece ibadet yeri değildi. Bir okuldu, bir sığınaktı, bir denge alanıydı. Bu yapılar merkezin uzağında ama toplumun içindeydi. Kürt mutasavvıflar insanlara sadece Allah'ı anlatmadı, hayatı da anlattı. Nasıl yaşanır, nasıl sabredilir, nasıl öfke kontrol edilir? Bu sorular dağlarda yaşayan insanlar için soyut değildi. Gündelik hayatın içindeydi. Bu yüzden tasavvuf, bu coğrafyada kaçış değil, düzen kurma biçimi oldu. Kürt alimler ve mutasavvıflar merkezle çatışmadı ama merkeze de tam teslim olmadı. Onlar ilim ile yerel hayat arasında köprü kurdu. Bu köprü sayesinde İslam bu coğrafyada sertleşmedi, yabancılaşmadı. İnanç yerel dille konuştu, yerel davranışlarla yaşandı. Bu süreçte Kürt alimler kimlik tartışması yapmadı ama kimlik üretti. Bir halkın kendini nasıl gördüğünü sessizce şekillendirdi. Bu yüzden Kürt alimler sadece ilim insanı değildi, toplum düzeninin taşıyıcısıydı. Mutasavvıflar ise bu düzenin manevi omurgası oldu. Merkezler yıkıldığında, siyaset çöktüğünde bu yapılar ayakta kaldı. Çünkü onlar devlete değil insana dayanıyordu. Bu da Kürt coğrafyasında İslam'ın kalıcı olmasının en önemli nedenlerinden biriydi. Bu bölüm şunu gösterir. Kürtler İslam dünyasında sadece takip eden olmadı, katılan oldu, üreten oldu, derinleştiren oldu. Ama bu üretim kitap sayfalarında kalmadı, hayata yayıldı. Bu yüzden sıradaki kısımda bu ilim geleneğinin nasıl kurumsallaştığını, medreselerin bu coğrafyada nasıl bir rol oynadığını konuşacağız. İslam Kürt coğrafyasında yerleştikçe bilgi de yerleşmeye başladı. Ama bu bilgi saraylardan inmedi, merkezlerden zorla yayılmadı. Bu bilgi medreselerle taşındı. Medrese bu coğrafyada sadece bir okul değildi. Bir yaşam alanıydı, bir düşünme alanıydı, bir disiplin alanıydı. Kürt coğrafyasında medreseler şehirlerin en gösterişli yapıları olmadı. Ama en etkili olanlarıydı. Çünkü bu yapılar gündelik hayatın tam ortasındaydı. Bir medrese sadece talebelerin girdiği bir yer değildi. Köylü gelirdi, yolcu uğrardı. Sorusu olan dururdu. Bu yüzden medrese bilgiyi saklayan değil, bilgiyi dolaşıma sokan bir yerdi. Bu coğrafyada medrese kültürü merkezi bir sistemle kurulmadı. Bir planla değil, ihtiyaçla doğdu. Bir alim vardı. Talebeleri vardı. Zamanla bir yapı oluştu. Bu yapı devlet emriyle değil, toplumun talebiyle büyüdü. Medreselerde eğitim sıkıydı ama katı değildi. Talebe sadece ezber yapmazdı. Düşünürdü, sorgulardı, tartışırdı. Fıkıh okutulurdu. Hadis okutulurdu. Tefsir okutulurdu. Ama bunlar hayattan kopuk değildi. Bir mesele konuşulurken köyde yaşanan bir sorun örnek verilirdi. Bir hüküm tartışılırken dağ hayatının şartları hesaba katılırdı. Bu yüzden Kürt medreseleri metni merkeze alırken hayatı gözden kaçırmadı. Bu medreselerde Arapça ilim diliydi. Ama Kürtçe anlama diliydi. Talebeler metni Arapça okur, hayatı Kürtçe konuşurdu. Bu çift dillilik bir zenginlikti. Bir karmaşa değil. Çünkü amaç sadece bilmek değil, anlamaktı. Medrese kültürü bu coğrafyada otoriteyle mesafeli bir ilişki kurdu. Devlet değişebilirdi. Yönetim yıkılabilirdi. Ama medrese yerinde kalırdı. Bu yüzden medreseler siyasi dalgalanmalardan daha az etkilendi. Bir medrese hocası devlet memuru değildi ama toplumun en güvenilen insanlarından biriydi. Bir sorun olduğunda insanlar önce medreseye giderdi. Bir anlaşmazlık çıktığında hakem olarak medrese hocası çağrılırdı. Bu durum medreseyi sadece eğitim kurumu değil, toplumsal denge unsuru haline getirdi. Kürt coğrafyasında medreseler tek tip değildi. Her bölgenin kendi usulü vardı. Ama ortak bir ruh vardı. Sabır, disiplin, süreklilik. Talebelik kısa sürmezdi. Yıllar alırdı. Bir talebe bir hocanın yanında uzun süre kalırdı. Bu ilişki sadece öğretmen-öğrenci ilişkisi değildi. Bir hayat paylaşımıydı. Bu yüzden medrese kültürü bilgiyi aktarmanın ötesinde bir karakter inşa etti. Bu karakter acele etmezdi. Bilgiyi hemen tüketmezdi. Çünkü bu coğrafyada hızlı öğrenilen şeyler kalıcı olmazdı. Medrese kültürü Kürt kimliğinin İslami dönemde derinleşmesini sağladı.
Ama bu derinleşme kimliği silmedi, onu düzenledi. Kürtçe medrese sayesinde yok olmadı. Aksine bilginin taşıyıcısı oldu. Bu yüzden medrese kültürü sadece geçmişte kalmış bir yapı değildir. Bugün bile bu coğrafyada bilgiye bakışta onun izleri vardır. Sözün ağırlığında, sessizliğin değerinde, hocaya verilen saygıda. Bu kültür yüzyıllar boyunca kesintisiz devam etti. Devletler değişti, sınırlar çizildi ama medrese geleneği yaşadı. Bu bölüm şunu gösterir. Kürt coğrafyasında İslam sadece inanılan bir din olmadı. Öğretilen, düşünülen ve yaşanan bir düzen oldu. Ve bu düzenin en sağlam taşıyıcısı medreselerdi. Bu bölüm burada duruyor. Çünkü sırada bu uzun sürecin kimlik üzerindeki etkisini, dil-din kimlik dengesinin nasıl kurulduğunu konuşmak var. Bir inanç yayıldığında ilk değişen şey her zaman dil olmaz. İlk değişen şey bakış açısıdır. İslam, Kürt coğrafyasında yerleştiğinde insanların dili bir anda değişmedi. Ama dünyayı anlamlandırma biçimleri yavaş yavaş dönüştü. Bu topraklarda dil dinle çatışmadı. Çünkü dil zaten hayatın içindeydi. Kürtçe evde konuşuluyordu. Pazarda kullanılıyordu. Dağda, tarlada, yolculukta yaşıyordu. Din ise başka bir alan açtı. İnanç dili olarak Arapça öne çıktı. İlim dili olarak Arapça yerleşti. Ama bu Kürtçeyi dışlamadı. Bu coğrafyada iki dil iki ayrı alanı taşıdı. Biri hayatı, diğeri ilmi. Bu ayrım bir kopuş yaratmadı, bir denge yarattı. İnsanlar ibadet ederken başka bir dili kullandı. Ama dua ederken, acısını anlatırken, sevincini paylaşırken kendi diline döndü. Bu dönüş doğaldı. Çünkü dil sadece kelime değildir, bir hafızadır. Kürt coğrafyasında din kimliği dönüştürdü ama onu silmedi. İslam burada bir üst kimlik oldu. Ama yerel kimlik bu üst kimliğin içinde erimedi. Bu durum kolay kurulmadı. Zaman aldı. Bazı dönemlerde ilim dili ile halk dili arasındaki mesafe büyüdü. Ama hiçbir zaman tam bir kopuş yaşanmadı. Medreselerde metin Arapçaydı. Ama anlatım çoğu zaman Kürtçeydi. Hoca dersi Arapça okur, talebeye Kürtçe açıklardı. Bu yöntem bilgiyi ulaşılmaz kılmadı. Aksine hayata indirdi. Bu yüzden İslam bu coğrafyada soyut bir inanç olarak kalmadı. Gündelik hayatın parçası haline geldi. Dildin dengesi, kimliğin de nasıl şekilleneceğini belirledi. Kürt kimliği bu süreçte iki şeyi birlikte taşıdı. Yerel hafıza ve evrensel inanç. Bu ikisi birbirini yok etmedi, birbirini dengeledi. İslami kavramlar Kürtçe'ye girdi. Ama Kürtçe kendi yapısını kaybetmedi. Yeni kelimeler geldi. Ama eski kelimeler unutulmadı. Bu durum kimliğin katmanlı hale gelmesini sağladı. İnsanlar aynı anda hem Müslüman hem Kürt olabildi. Bu ikilik bir çatışma olarak yaşanmadı. Bir gerçeklik olarak yaşandı. Çünkü bu coğrafyada kimlik tek bir eksen üzerinden kurulmadı. Din vardı, dil vardı, coğrafya vardı. Bu üçü birbirine üstün gelmeye çalışmadı. Birbirini tamamladı. Bu denge kolay bozulmadı. Çünkü yüzyıllar boyunca tekrarlandı. Merkezler değişti, devletler kuruldu, sınırlar çizildi. Ama bu denge uzun süre ayakta kaldı. Bu yüzden Kürt kimliği İslami dönemde ne tamamen dini bir kimliğe dönüştü ne de din dışı kaldı. Birlikte yaşamayı öğrendi. Dil kimliği taşıdı. Din ona yön verdi. Coğrafya ise ikisini de sınadı. Bu sınanma kimliği sertleştirmedi, derinleştirdi. Bu bölüm şunu gösterir. Kimlik tek bir unsurdan doğmaz. Bir dengeyle oluşur ve bu denge en kalıcı olanıdır. Bölüm 3 burada duruyor. Çünkü artık İslam ile birlikte şekillenen bu yapının ilerleyen yüzyıllarda nasıl yeni formlar aldığını, nasıl başka dönemlere taşındığını konuşma zamanı geliyor. Bu bölümde gördük ki İslam ile birlikte Kürt coğrafyasında yeni bir dönem başladı. Ama bu dönem öncekileri silerek ilerlemedi. Üzerine eklenerek büyüdü. İnanç değişti, bilgi derinleşti, kurumlar oluştu. Ama dil kaybolmadı, hafıza silinmedi, coğrafya unutulmadı. Alimler yetişti, mutasavvıflar yol gösterdi, medreseler bilgiyi taşıdı. Ve bütün bunlar olurken kimlik tek bir yere sıkışmadı. Dil hayatı taşımaya devam etti. Din ona yeni bir yön verdi. Coğrafya ise ikisinin de sınırlarını çizdi. Bu denge sayesinde Kürt kimliği İslam dünyasının içinde kendine ait bir yer buldu. Ne kaybolarak ne koparak. Bölüm 3 burada sona eriyor.
Ama hikaye bitmiyor. Bir sonraki bölümde bu uzun birikimin tarihte somut bir figürde nasıl karşılık bulduğunu konuşacağız. Bir isimden fazlası, bir dönemin özeti. İslam dünyasında Kürt kimliğinin nasıl görünür hale geldiğini, bir liderin etrafında nasıl anlam kazandığını ele alacağız. Bu seriyi takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu anlatım sizce de değerliyse videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizi, katıldığınız ya da farklı düşündüğünüz noktaları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu hikaye konuşuldukça derinleşiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.